Trendyol Go by Uber Eats sunar. Patatesi getirmediler, o yüzden hesaptan düştük. Yunanlıların bu konuyla ilgili meşhur bir lafı var. Eladaine. Yunanistan burası. Bazen bu tarz şeyler unutulabiliyor. Of, ne güzel yağladı var ya. Tereyağı inanılmaz kokuyor. Ne yiyeceğiz burada? Süt kuzu pirzola. Abi süper. En sevdiğim şeylerden biri. O acıcı geldi bayağı. Ağlamıyorum. Güzel ama hoşuma gitti. Yunanistan'daki en şık yerlerden birindeymişiz hissiyatı var. Little Cook. Gerçekten bir masal diyarı gibi oluyor. Valla Genco o kadar keyifli ki şu anda ortam. Sesler geldi ama inşallah ateş yıkılmadı. Duydun mu? O zaman içelim. Abi içelim. Hoş geldin Hoş abi. bulduk. Atina'dan hepinize merhabalar. Şehrini gezdir konseptinin ilk yurt dışı ayağı için Atina'ya geldik. Yanımda da eski takipçilerimden ve aynı zamanda artık arkadaş olduk. Genco var. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, hoş geldin. Hoş Sen bulduk. nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Çok güzel bir yerdeyiz. Burası ne diye geçiyor aslında? Burası Ethnikos Kipos, aslında Sintagma Meydanı'nda, meclisin hemen yanındayız. Bir gezi bahçesi, turistik bahçe şu anda. Evet. Keyifli bir yer, yeşillik. Valla o kadar yeşil ve o kadar güzel ağaçlar var ki hakikaten açılışı burada yapmak istedim. Tabii Atina'da çok fazla yerde açılış yapılabilir. Evet. Yani gerçekten çok güzel bir şehir. Ben çok seviyorum. Sen burada yaşıyorsun. Şimdi şehrini gezdir konsepti için çok fazla merak edilen şeyler oluyor. Hangi şehirde neler varmış birazcık daha o kişilerden öğrenmek, orada yaşayanlardan öğrenmek benim için çok daha iyi oluyor. Aynı zamanda izleyenler için de iyi oluyor. Dolayısıyla bugünkü videoda birazcık hem yemek olacak, hem sohbet olacak, hem sen neler yapıyorsun. Burada asıl mesleğini aslında konuşabiliriz başında. Tabii. İsmim Genco. Yaklaşık 8 yıldan beri burada yaşıyorum. Eşim buralı. Atina merkezdeyim. İş olarak da Golden Visa ve yatırım danışmanlığı yapıyorum. Bu noktada Türkiye'den gelen misafirlerimize destek veriyoruz. Bunun dışında gelen kurumsal firmalar, etkinlik yapmak isteyen ya da adalarda yatırım yapmak isteyen ya da farklı etkinlikler yapmak isteyen gruplar, turist grupları, bireysel insanlar, bu noktada da turizm tarafında da destek veriyoruz. Genco'nun Instagram hesabını ben aşağıya bırakacağım. Ona direkt iletişimde kurabilirsiniz eğer merak ettiğiniz şeyler varsa. Gün içinde de merak etmeyin. Yemek yerken sohbet edeceğiz. Ana konumuz biliyorsun ki yemek. Tabii ki. Dolayısıyla Atina'dayız. Bugünkü program eşimle beraber çektiğim Atina rehberinin biraz değişiği olacak. Çünkü onunla beraber biraz daha böyle yeni nesil mekanları göstermiştik. Biraz gelsene şöyle ya, uzaktan kalmıyorum. Onunla beraber birazcık yeni mekanları göstermiştik. Burada da Genco ile beraber birazcık da klasikleşen aslında Atina'nın eski lokantaları, tavernaları, birazcık da böyle yeni nesil de var aslında içinde. Tabii. Bir de merkezden biraz dışarı çıkıp farklı bir yerde gösterelim istedik. Çünkü herkes genellikle video çekerken YouTube'da Merkezdeki lokasyonları gösteriyor. Evet, bu Onun sefer dışında farklı bir yer olsun istedik. farklı bir yer olsun. Şimdi tek bir videoya sığdırmada şansı yok aslında. 700'ün üzerinde, 800'ün Çok fazla üzerinde yer var. çok fazla video çekeriz burada. Yani Genco ile beraber yapmaya kalksak hakikaten ayrı bir kanal yapmamız gerekir. Onun da bu arada Instagram'da çok güzel bir sayfası var. Yani hem adaları gösteriyor, hem Atina'daki hayatı gösteriyor. Ne yapabileceğinizi, nereye gidebileceğinizi hepsini bugün konuşacağız. Merak etmeyin. O zaman yemek yemeye nereden başlıyoruz? Sürpriz olsun ama bir brunchla, kahvaltıyla başlayalım derim. Hem lokal hem turistik ama daha çok lokallerin bildiği bir nokta. Çok fazla bilinen bir nokta değil. Seninle konuştuğumuz zaman şey demiştin bana. Atinalılar aslında börekle kahvaltı yapmıyor. O biraz daha Selanik tarafından gelenlerin... Doğru. Şimdi Evet. Atina ve Selanik iki ayrı nokta aslında. Birazcık alışkanlıklar farklı. Atina'da yaşayan insanlar ve Atinalılar için aslında kahvaltı dediğimiz şey bir kruvasan ve bir kahve. Frede espresso. O da büyük ihtimalle buzlu bir soğuk kahve. Frede espresso olacaktır. Dolayısıyla bununla ilgili bunu gerçekten iyi yapan, iyi ürün kalitesi, iyi malzeme kullanan bir yere gideceğiz. Çok güzel. O zaman video başlarken sizden neler yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Videoyu başında beğenirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda hype butonu da aşağıda çıkıyor. Ona da basarsanız çok mutlu oluruz. Ve tabii ki abone değilseniz, aramıza katılırsanız da beni ayrıca onurlandırmış olursunuz. O zaman şehrini gezdir Atina başlıyor. Başlayalım. Ya burası aslında Ermud'un bir paraleli. Daha doğrusu Ermud'dan bir sağda sol yapınca Atina'nın yeni noktaları. İşte Athens Cook var. Arkada Çin lokantaları var. Değişik bakery'ler var. Thai restoranı var. Bu tarz işte mesela Koi Sushi Bar çok meşhurdur. Evet. Buralar biraz daha Asya ve yeni nesil yerlerin olduğu yerler. Daha çok ve farklı mutfaklar. İşte Asya mutfağı var, İtalyan mutfağı var, Yunan mutfağı var, Akdeniz mutfağı var. Bütün bunlar var aslında bu noktada. Dolayısıyla gelenlere önerim Ermo'ya gittiklerinde birinci de ikinci sağdan sağa değil sol tarafa dönsünler. Çünkü sol tarafta, yani şu an bulunduğumuz noktada gerçekten güzel, lezzetli ve farklı tatlar bulabilirler. Burası Çin Mahallesi diye geçiyor değil mi? Yani aşağı yukarı Çin lokantaları çok fazla Çin oldu. Mahallesi olarak ismine aslında koyulmuş durumda. Şu anda öyle bir isim yok ama Evet. Çin Mahallesi dersen herkes burayı bilir. Bu Birdman'in hemen yan sokağı. Evet, aynen öyle.
Çok güzel. Bu arada sevgili eşim de burada. Kendisi de bize eşlik Yine ediyor. ben. Yine Tülin aynen ama beraber geziyoruz. Kahvaltı durağımıza yaklaştık herhalde. Evet, biraz ileride. Tamam. İlk durağımız için Nero Pistolo'ya geldik. Nero Pistolo şey demek değil mi? Böyle su tabancası. Evet, Nero Pistolo su tabancası demek. Burası yeni nesil bir patisserie, bir pastane aslında. Hemen merkezin yanındayız. Ermu Caddesi'nden indiğimiz zaman aşağıya bir iki sokak sonra hemen sol tarafta farklı bir yer. Küçük bir mekan ama gerçekten lezzetli ürünlerin olduğu yeni nesil bir pastane diyebiliriz. Çok güzel. Ürünleri sergiledikleri vitrinden birkaç tane ürün seçtik aslında. Evet. Önümüzde bir sade kruvasan var. Hindili bir sandviç var. Focaccia sandviç. Ve sen özellikle fıstık ezmeli bir kruvasan seçtin. Gerçekten çok lezzetli. Şekli biraz farklı ama fıstık ezmeli kruvasan diye geçiyor. Hamur, kruvasan hamuru. Kesinlikle. Bir de banana breadimiz var. Tülin Hanım da banana breadle kahvaltı yapmak istedi. Focaccia sandviçi de bölüşeceğiz kendisiyle. Bir de tabii benim Freddo Olmazsa Espresso. olmaz. Tabii. Yunanların sabah içtiği kahve. Aynen öyle. Ben Freddo de Espresso. ondan sipariş verdim. O zaman başlayalım. Ben kruvasanla başlayabilirim. Tabii. Sen de başla abi istiyorsan. Elle yiyoruz. Evet. Aynen öyle. Elle yiyoruz. Yalnız katları çok güzelmiş. Nasıl? Tereyağı inanılmaz kokuyor. İnanılmaz. Ve acayip gözenekli. Böyle örümcek ağı gibi. Seninki nasıl? Beğendin mi? Dediğin gibi önce bir tereyağı kokusu, sonra bir tereyağı tadı ve aynı şekilde gerçekten iyi bir fıstık aroması var. Biraz da pudra şekeri var. Biraz ağır normal kruvasana göre ama ben bunu çok seviyorum. Dengeli bir tat. Biraz da yağlı gözüküyor seninki. Evet. Bu mesela biraz daha az yağlı gözüküyor. Bunda çünkü içinde de aynı şekilde dışarıda bir fıstık ezmesi ama içinde de bir fıstık ezmesi aroması var. Evet. Biraz ağır ama O altı komple fıstıklı. evet. Şöyle Oo, gösterebilirim. Çok iyi gözüküyor. Çok güzelmiş. Afiyet olsun o zaman. Teşekkür ederim sana da. Ben bunu devam edeceğim ama focaccia sandviçe geçiyorum çünkü eşim de kahvaltı yapmadı. O da focaccia sandviçi bekliyor. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla hindi füme var. Güzel bir mayonez var. Hardal tohumları var. Ve tabii ki marul var. Ama Ve ekmeği denemeni öneriyorum. asıl ekmek. Evet. Yağlı bir focaccia bu arada. Ama güzel gözüküyor. Beğendin mi? Güzel değil mi? Hardal tohumları patlıyor damakta. Çok güzel. Normalde mesela kahvaltıyı nasıl yapıyorsunuz? Daha doğrusu Atinalılar nasıl yapıyor? Şöyle bir bilgi vereyim. Normal şartlarda aslında biliyorsunuz herkesin bildiği bir bugatsa Evet. gerçeği var. Fakat aslında bugatsa daha çok Selanik ve Kuzey Yunanistan'a özgü bir tat. Atinalılar daha çok kahvaltıda şu anda senin de denediğin Freddo Espresso, soğuk kahve ve yanında bir kruvasan. Genelde bu şekilde oluyor kahvaltı. Onun dışında bugatsa, evet bugatsa çok az olabilir ama bugatsa'da da şöyle bir şey var. Aslında biz genelde peynirli ve kıymalı bugatsa yeriz. Evet. Fakat bir de senin de bildiğin gibi Selanik'te de satılan kremalı ve pudra şekerli bugatsa var. Tatlı bugatsa. Atinalılar onu yiyor eğer bugatsa yiyeceklerse de. Peynirli değil. Bir de tropita dediğimiz peynirli milföy hamurundan yapılan bir poğaçamız var burada. O da tercih edilebiliyor. Güzel. Bir de ıspanaklı olana ne diyorlar? Başka bir ismi. Spanakopita. Spanakopita. Tamam. O da çok güzelmiş. Evet, bunlar da yenebiliyor, tercih edilebiliyor. Aynen. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. Yani kruvasan yiyorlarsa Atinalılar sabahları. Burada Atina'da iyi kruvasan bulunabiliyor. Birçok yerde yapıyorlardır o zaman. Kesinlikle çok merkez dışında hiç beklemediğin bir ara sokakta ya burada pastane mi varmış bir deneyeyim dediğin çoğu yerde. Atina'da şöyle bir mantık var. Hani şu mahallede iyi yemek vardır, bu mahallede iyi yemek vardır gibi bir durum yok. Her mahallenin kendi iyi olduğu, gerçekten güzel, lezzetli, iyi kaliteli ürünler sattığı restoranları mevcut burada. Peki böyle söylemek gerekirse birçok restoranın bir araya toplandığı, iyi restoranların olduğu yer Kolonaki bölgesi değil mi? Kolonaki bölgesi çok iyi. Şu anda yeni gelişen Pissiri bölgesi dediğimiz aslında Monastraki'nin hemen yan bölgesi. Biraz daha lokal barlar, biraz daha yeşil bir yer olan Pangrati bölgesi. Mesela Pangrati bölgesini ben genelde insanların gittiğini zannetmiyorum ama orada gerçekten güzel restoranlar, barlar ve kafeler mevcut şu anda. Güzel. Kahvaltı çok güzeldi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buraya hızlı geçelim. Çünkü kruvasan yemek istediğinizde gelebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Daha önceki Atina rehberinde de bir börekçi göstermiştik. Orası da yine Kuzey Yunanistan'da. Selanik bölgesinden gelen bir aile yapıyordu börekleri. Çok da güzeldi. Dediğin gibi kremalı böreği inanılmazdı. Yani burada kremalı börek en fazla satılan ürün olabilir. Çünkü tezgahtan en çok onu alıyordu Yunanlılar da. Ben burayı da beğendim. Yeni nesil çok güzel bir yer. Bir de mutfağı böyle şirin olmuş. Bu tarzda bir yer gösterdiğiniz için de mutluyum. Çünkü örnek olabiliyor. İnsanlar bu tarzda bir yer yapıyorlarsa en azından oraya cam mekan yapıp
mutfaklarında gösterebilirler. Evet, mutfağımızı görün, yaptığımız ürünleri görün diye. Ve şunu söyleyebilirim burada yaşayan biri olarak, malzeme kalitesi anlamında gerçekten kaliteli ürün kullandıklarını söyleyebilirim. Focaccia kruvasan ve aynı zamanda fıstıklı kruvasanımızı denedik. Kuşlarımız da geldi. Bu arada şehirde her yerde güvercinler var ve çok güzeller. Nerede böyle hamur işi yersek yanımızda bitiyorlar. Seviyorum o yüzden. İnsanlardan korkmuyorlar, alışıklar. Evet. Beslenmeye bekliyorlar. Ve biz de yardımcı oluyoruz onlara. Güzel. Biz de beslenmeyi bekliyoruz. O yüzden Evet. bu videoyu yapıyoruz. Şimdi burada bir banana breadimiz var. Tülin Hanım sipariş verdi. Ondan dolayı tadına ucundan bakacağım. Devamını o yiyecek. Üzerindeki kremasından da biraz aldım. Sen de alsana abi çatalından. Deneyelim. Karamel taneleri var içinde. Üstünde de karamel var. İçinde de karamel var. İçinde de karamel var. Bak sen de ye. Sen de ye. Yesene ya. Bekleme. Güzelmiş. Beğendim. Aromalı ve lezzetli gerçekten. Ben fiyatları da söyleyeyim bu arada gelmişken. Freddo Espresso içiyorum 3,5 euro. Kruvasanımız 2,60. Focaccia sandviçimiz 6,30. Burada fıstıklı kruvasanımız var 4,30. Kahvemiz 3,50. Suyumuz var bir tane 0,50. Banana breadimiz de 4 euro. Burayı toparlıyoruz. Sıradaki durakta görüşürüz. Burası 1910'dan beri faaliyet gösteren Atina'nın en eski, en klasik noktalarından bir tanesi. Aslında bugatsa çok fazla tüketilmiyor demiştik ama hani bugatsa, peynirli, ıspanaklı bu tarz hamur ürününün keyifli yenebilecek yerlerinden bir tanesi. Benim en çok dikkatimi şu üstteki çekti. Bu nedir abi? Cannoli yapmışlar burada. Evet. İnanılmaz. Şov yapmışlar değil mi? Evet birazcık. Burada meşhur olan bir şey mi? Bu Bu kuru diye geçiyor bildiğim kadarıyla. evet cheese pie. Evet, kuru. Peynirli Biraz pie. daha evet kuru diye geçiyor. Türkçesi, Yunancası kuru diye. Hayda. Aa, kavga ediyorlar. Ona Kavga çıktı. Sarı peynirli bir pay var. evet kaşarlı, kaşarlı pay. Burada- Biberli, kaşarlı, Normal bildiğimiz tavuklu kremalı. ve fetalı. Evet, normal klasik mantar, kotopula ve graviera peyniri, tavuk graviera peyniri ve lanika sebzeli, Evet. pırasa ve feta peynirli, Çok güzel gözüküyor. ıspanaklı. Evet. Burada ıspanaklıyı tavsiye ederim. O da baconlı sarı peynirli dedi. Gene Aynen öyle. bildiğimiz peynir. Ama kuru gerçekten denenebilecek ve güzel bir lezzet. Güzel. Şimdi sulak yemeğe geldik. Evet. Nereye geldik? Güzel bir soru. Buranın en eski yeri Lefteris Oopolitis. Klasik geleneksel souvlaki, yani dürüm yapıyorlar. Sulaki ne demek? Souvlaki dürüm demek aslında. Dürüm Aslında şiş demek. Sula. Suğla şişten geliyor. Aynen Evet, öyle. Aynen öyle. Şimdi aslında bir kebap yapıyorlar burada. Evet. O kebabı bizim bildiğimiz tırnaklı pidenin içine çekiyor. Buranın Evet. klasik yemeklerinden biri. Bambaşka bir aroması var. Evet. Birazdan göreceğiz. Klasik hirlaki'de patates kızartması olmaz. Domates ve soğan koyulur sadece. Patates olan yerler de var ama bu tam geleneksel usul yapıyor. Evet. Vallahi çok hızlılar bu arada. Yani Ekmekleri çok güzel yağlıyor. Gelenler için sıra bekleyecekler, onu söylemek lazım. Bizim de arkamızda bir 20 kişiye yakın kişi var. Bayağı bir kalabalık şu Biz anda. de bir 20 dakikadır bekliyoruz. Evet. Biraz beklemeye göz alıp güzel bir lezzet yemek isterseniz doğru adres. Of, ne güzel yağladı var ya. Canım çekti ha. Sulakilerimizi aldık. Bende her şey var içinde. Seninki tam klasik. Evet. Ben domates koydurmadım. Biraz daha baharat ve Ama soğan. soğan seviyorsun. Evet. Mor soğan bir de. Tabii. Mor soğan ve baharatlı. Bu gördüğüm kadarıyla bir Adana kebabıyla Tekirdağ köftenin arasında bir köfte. Kıyma aslında. Evet. Kıyma, köfte ve kebap karışımı tam olarak. Görüntüsü yağsız gibi. Yiyince göreceğiz. Bu en geleneksel, en klasik olanı. Lefterizopolitis ismi. Merkezin biraz yakınındayız. 1951 yılından beri olan bir işletme. Gerçek orijinal reçetede patates kızartması olmaz. Evet. Birazcık daha boyutu küçük olur. Arabiki pide dediğimiz, yani ekmeği, tırnaklı pideyi bir güzel yağlarlar. Bunu da kızartırlar. Evet. Domates, soğan ve aslında kırmızı toz biber. Tadına diyelim. bakalım abi. Tabii. Biraz fazla tuz atmış. O acıcı geldi bayağı. Acısı bol geldi ama güzel.
Ama ağlıyorsun şu an. Ağlamıyorum. Güzel ama hoşuma gitti. Seni duygulandırdı mı bu yemek? Çok duygulandırdı beni. Aynen öyle. Birazcık yükselten bir yemek. Tuzu ve acısı çok yüksek. O pul biber atmıştı ya, o seni birazcık Muhtemelen. boğazına gitti. Tanıdık bir tat ama değil mi? Yakın bir tat. Bizim damağımıza çok uygun bir tat. İkinci adımda köfte gelince farklı oldu. Mor soğan. Bu tam şey oldu ya. Kapalı Çarşı'da gittiğimiz bir tane kebapçı var ya. Onun gibi oldu. Sıkı köfte zaten. Sıkı köfte, evet. Aynen. Ama güzel. Çok güzel pişirmiş. Bunu pişirirken üzerine bu ekmeği de basıyor. Yağlıyor. Arkasında da yağlar birikiyor. Oraya da basıyor ekmeği. Sonra aşağı alıyor. Tezgahın altına alıyor ki sıcak kalsın. Aynı bizim mantığımızda. Zaten İstanbul'da da bu şekilde yapılıyor birçok kebapçılarda. Afiyet olsun. Ekmeğin yumuşaklığı, kıvamı nasıl? Bu ekmek muazzam. Bu tırnaklı pide gibi değil aslında. Biraz daha ince. Evet, yani biraz daha yumuşak. Bu nasıl söyleyeyim sana? Pita hamuru gibi, evet. Aynen. Arabiki pita diye geçiyor Yunancası. Arap ekmeği gibi Evet, diyebiliriz. daha tam yumuşak. olarak. Bir de yağı emdikten sonra çok daha böyle kavraması ve yerken damaktaki tadı çok daha lezzetli oluyor bence. Bizim tırnaklı pidemiz biraz daha sert oluyor. Doğru. Sert olduğu için o ızgara Daha gördüğünüz gözenekli sanırım. Bunda Aynen. o gözenekler yok. gözenekler yok. Bir de çok yumuşak hamur bu. Mayası Yormuyor. Yormuyor, evet, aynen öyle. Yormuyor. Doğru cümle o. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi mi böyle? Çok iyi. Biri yer biri bakar. Sevgili eşim şu anda kamera arkasında. Bu aslında normal boyuta göre biraz daha küçük. Doğru. Ve fiyatı da aslında normal ortalama 3,5 euro seviyesindeyken 3.40-3.80 arası şu anda Atina'da, Yunanistan'da herhangi bir yerde yiyebileceğin lokal ve normal bir fiyat. Bu 7-8'e de bulabilirsin ama bu 2,5 euro. bu evet hem biraz daha ufak hem de klasik ve çok eski bir yer. Gördüğün gibi biz şu anda içerideyken belki 25-30 tane kişi bizden önce aldı. Bir o kadar da arkamızda var. Çok hızlı sirkülasyon ve sürüm olduğu için 2,5 standart. euro ne yapıyor şu anda? 110-120 gibi bir şey yapıyor. O şekilde. Yani 120 liraya et ürünü yiyorsun ve Avrupa'da. Muazzam bir şey. Bunu Türkiye'de yapma şansı yok. Şimdi 100 gramlık bir et yemeye kalk. Nerede olursa olsun gene bir 400 lira falan veriyorsun. Yani buradaki bence 120 gram, 130 gram gibi bir et köfte var içinde. Evet, bayağı bir Şişten bakarsak bu ihtimalle 100 gramın üstünde bir et var bunda. neye benziyor biliyor musun? Tam bir maç köftesi. Yani böyle stadın etrafında toplanırlar, böyle tükürük köfte olur ya, yumuşacık. Onu böyle bir şeye sararlar, böyle yumuşak bir ekmeğe. Aynı öyle bir köfte. O hissiyat ha. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Gençliğime döndüm. Eski maç günlerine. Fiyatları söyledik. 2,5 euro. Bence geldiğiniz zaman doymak amaçlı yiyorsanız 2 tane söyleyin. Evet, Değil sıra mi? olacak. Aa ben çok beğendim, bir tane daha alayım derseniz ortalama bir yarım saat 25 dakika beklersiniz. Evet. O yüzden kişi başı 2 tane bence normaldir. Acı sevmiyorsanız acı olmadığını da Söyleyin söyleyebilirsiniz. mutlaka söyleyin eğer istemiyorsanız. Çünkü acı, paprika, biber. Evet. Ben terlemeye başladım şu anda Bir yani. şey olmaz, o şeyde yediğin acıdan sonra. Antep miydi? Antep'teki acıdan sonra. Ağlayarak çıkıyorsun. Evet, doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Peki. Şimdi sıradaki durağa gidelim. Nereye gideceğiz? Sürpriz mi gene? Sürpriz. Abi Ama yemeğe devam. tamam. Lezzetler yeni başlıyor. Hadi bakalım. Şimdi hangi bölgedeyiz? Pisiri bölgesine girmek üzereyiz. Sintagma yukarıda, Monastıraki ve Monastıraki'nin yan tarafı. İstanbul Cihangir diyeyim aslında, benziyor. Yeni yeni gelişen bir yer burası. Daha çok gençlerin geldiği, turistik bir alan aynı zamanda. Fakat turistik olmasına rağmen çok fazla lokal yer de var. Çok da düzenli bir yer burası. Evet, düzenli ve yeni sokaklar, restoranlar. Yunan mutfağı dışında değişik mutfak alternatifleri de var. Akdeniz, Japon, Çin mutfağı, kafeler, barlar hepsi var burada. Çok güzel. Geldikleri zaman insanlar özellikle gezmesi gereken yerler bir Kolonaki demiştik. Pisiri. Şöyle sıralayalım. Normal şartlarda Atina'ya ilk gelen birisi için bence 3-4 günlük zaman güzel bir zamandır. Ana merkez Sintagma, Parlamento Meydanı, Anayasa Meydanı. Bunun biraz üstü Kolonaki, Monastıraki, Plaka Meydanı ve bence burası Pisiri Meydanı görülmesi gereken ilk yerlerden bazıları diyebilirim. İlk gelen insanlar için. Alışveriş de yapılabilir burada gördüğüm kadarıyla ama asıl alışveriş yeri neresi? Bir AVM Aslında var. evet, AVM şöyle, Atiki diye bir AVM var. Atika diye daha doğrusu bir AVM var. Burada bütün mağazaların, markaların olduğu, Büyük markanın. bayağı büyük markaların olduğu, yaklaşık 5-6 katlı büyük bir nokta. Numizmatiko Para Müzesi'nin tam karşısında aslında, meydana çok yakın. Onun dışında gerçekten ben iyi alışveriş yapmak istiyorum. Atina'da büyük bir outlet center var mı diye çok soran oluyor. Aslında Atina'da bir outlet var. Havalimanına yaklaşık 15 dakika mesafede Designer Outlet diye bir yer var. Buraya ne zaman gidilir tabii? Buranın indirim zamanları ve çok ürün bulabileceğiniz zamanları var. Mesela Aralık'ın ilk haftası Paskalya Eyvah, ve yaklaştı. Şimdi Evet. hanımları izleyip
Eşlerine diyorsa ki bak gidelim Aralık'ın ilk haftası diye geçmiş olsun. Kusura bakmayın beyler. Yapacak bir şey yok. Ve güzel indirimler oluyor. %40, %50. Şimdi marka ismi vermiyorum ama gerçekten hemen hemen bütün markalar var. Bir de aynı zamanda Türkiye'den gelenler için bir duty free şansı da olacak. Evet. Ve galiba orada bir üyelik yaptığın zaman bir %10'da öyle bir indirim alabiliyorsun. Aslında 3 farklı indirim kullanabiliyorsun. Bu %50'nin üstüne bile çıkabiliyor bazı durumlarda. Designer Outlet diye yazarlarsa zaten çıkacaktır. Havalimanının biraz üstünde. Ama dediğim gibi bayram tarihleri Yunanistan'da olan klasik bayramlar, Paskalya, onun dışında Christmas dediğimiz Aralık Evet. ve Aralık'ın ilk haftası sezon sonu indirimleri, 5 Aralık ve sonrası olan sezon sonu indirimleri. Bu tarihler güzel indirimler yakalayabilecekleri tarihler. Çok güzel. Biz şimdi nereye gidiyoruz yemek olarak? Biz Söylemeyeceğim mi? hala söylemeyi düşünmüyorum aslında. Kapıda karşılaşalım. Tamam. Sana da sürpriz olsun. Tamam peki. Burası yeni nesil Burası souvlaki bizim güzel. yediğimizin aynen döner tarzı. Dikkat ettiysen tavuk, Evet. domuz ve mozzarella. Üçü de var. Traditional bayağı diye. büyükler. Aynen. 3 farklı eti de alabiliyorsun. Çok büyük bir döner takmışlar. Bir de Ciro ne demek? Abi euro döner demek. Euro. Evet, şimdi souvlaki, kalamaki ve euro aslında karıştırılıyor. Euro döner demek. Souvlaki dürüm. Atina'da dürüm olarak geçiyor. Selanik'te biraz daha farklı. Onun dışında kalamaki dediğimizde şiş. Şimdi nereye geldik? Güzel bir yere geldik. Little Cook. Aslında Masallar Sokağı diyebiliriz burası için. Pisili bölgesinde burası. Monasteraki'nin hemen altındayız. Evet. Buranın özelliği şu. Burada yaklaşık 7-8 tane dükkan ve bir de geniş bir sokak var. Evet. Ve her yıl, her sezon farklı durumda ve buna göre konsept olarak değiştiriyorlar süslemeleri. Şu an Halloween. Şu anda Halloween konsepti Evet. var. Yılbaşında Christmas konsepti oluyor. Onun Ben dışında daha önce geldiğimde Disneyland vardı mesela. Mickey'ler falan vardı. çok kısa bir süre önce öyleydi. Ben de yeni görüyorum şu anda. Halloween konseptini yeni yapmışlar. Ama çocuklu aileler için burayı öneririm. İşte gelip güzel kahve, yemek vesaire yiyebilirler. Ya da güzel bir deneyim olabilir. Fotoğraf onun çekilmek için. isteyenler buraya gelir. Onun için zaten mutlaka gelin. Ama sen şimdi bana akşam fotoğraflarını gösterdin, akşam videosunu gösterdin. İnanılmaz bir aydınlatması var. Evet, şimdi burada saat yaklaşık 2-2.30 ama akşam olduğu zaman ledleri ve ışıkları, lazer şovları, ışık şovlarını açtıkları zaman bambaşka. Gerçekten bir masal diyarı gibi oluyor. Hangi konsept varsa bununla ilgili karakterler oluyor sokakta. Dolayısıyla eğlenceli bir vakit geçirmek için güzel bir lokasyon. Kesinlikle. Aile babaları yandı. Kesin getirecekler buraya. Bekleriz. Şimdi Monasteraki'yi bitirdik. Diğer noktamız olan Tiseo bölgesine doğru gidiyoruz. Güzel bir kuzu pirzola yiyeceğimiz bir yer. Yolun üstünde bu arada çok gelen sorulardan bir tanesi. İçki nereden alabilirim? Değişik içkiler vesaire olabilir mi? Burası var. Hemen sol tarafta Kava, yani tekel diyoruz aslında. Kava Nektar. Atina'da Monasteraki bölgesinde farklı içkiler, farklı alternatifler bulabileceğiniz, limited edition özel içkiler bulabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Kava Nektar diye aratırsanız direkt çıkacaktır haritada karşınıza. Bayağı bir içeride farklı içki var. Özellikle şaraplar var. Yunan şarapları denemek istiyorsanız da buradan bakabilirsiniz. Hem lokal şaraplar, hem İtalyan hem Fransız şarapları ve tüm dünyadan değişik içkiler var. Alternatif ama dediğim gibi yani kavalardan, en büyük kavalardan bir tanesi burası. Şimdi Tostekütü İlya'dayız. Burası Monasteraki'nin altında Tiseo bölgesinde. Tamam. Güzel bahçeli ve farklı bir yer. Hem kapalı bir yeri hem de açık bir yeri var. Ne yiyeceğiz burada? Süt kuzu pirzola. Abi süper. En sevdiğim şeylerden biri. O zaman şöyle söyleyeyim. Deniz mahsulünün haricinde böyle et yemek istediğinde insanların gelebileceği yerlerden bir tanesi de burası. Atina merkezde, merkezin bir tık dışı diyebiliriz aslında. Şu anda Monasteraki'nin altında Tiseo dediğimiz bölgenin hemen üstündeyiz. Hatta yan tarafımız tren istasyonu. Burada gerçekten bahçeli ve kapalı bir yer var. Özel bir restoran. Gerçekten Klasik taverna aslında değil mi? klasik ve lokal. Lokal. Güzel. Gerçekten etrafta hiç turist görmüyorum şu anda. Hatta şurada daha büyük bir alanı var. Orada full Yunan. Herkes gelmiş yemek yiyor. Çok güzel. Fiyatlar da dışarıya göre uygun mu burada biraz da? Turistik olmadığı için aslında doğru fiyatlar. Ama şöyle söyleyeyim, lezzet %90, %95 lokal lezzetler. Birazdan göreceğiz zaten. Özellikle pirzolayı heyecanla bekliyorum diyeyim. Vallahi deneyeceğim. Sen az önce bir şey söyledin. Yani sipariş verdin. Ne söyledik? Şimdi süt kuzu pirzolamız var. Süt kuzu pirzola, buranın en meşhurlarından biri olan caziki, Yunan cacığı. Horta, yeşillikler olan özel bir ottur. Tamam.
Tamam. Etle güzel gidecektir. Patates Kızartma kızartması. olmazsa olmaz. Çok severiz. Kesinlikle. Milli yiyeceklerimizden. Aynen Her öyle. iki ülkenin de milli yiyeceği. Patatesi çok seviyor iki ülkede. Peki birazcık sohbet edelim istiyorum yemek gelene kadar. Tabii. Şimdi sen burada Golden Visa işi yapıyorsun. Aslında Doğru. danışmanlık veriyorsun. Evet. Ve o süreci yönetiyorsun. İnsanlara burada bir yatırım yapmak istediklerinde nasıl yapılacağı konusunda A'dan Z'ye bütün danışmanlığını vermiş oluyorsun. Süreç nasıl işliyor ve Türk vatandaşları için burada bir yatırım yapmak isteyen veya burada bir ev almak isteyen bir insan ne gibi faydalar sağlıyor ve Golden Visa dediğimiz olay ne aslında? Okey. Golden Visa nedir? Golden Visa aslında Avrupa Birliği'nin çıkarmış olduğu bir program. Avrupa'da şu anda Yunanistan'da da geçerli. Yunanistan'da bir oturum hakkı, eğitim ve sağlık hizmetinden yararlanma hakkı diyeyim. İnsanlar burada şu anki durumda 250 bin euro ve üstü olan bir noktada ticariden konuta gelen bir yatırım aldıklarında bunu çocuklarına da alabilirler, kendilerine de alabilirler. Bu durumlara göre değişiyor. Bir yatırım aldıklarında Yunan hükümeti Avrupa Birliği ile beraber bir Golden Visa hakkı sağlayacak. Abi. Bu arada müzikli bir şey başladı. Çok güzel. İstesen olmaz. O zaman içelim. Abi içelim. Efe. Hoş geldin Hoş abi. bulduk. Çalgıcılar yan tarafa geçti. O yüzden birazcık daha rahat konuşabiliyoruz şu anda. Evet. 3 tane yemeğimiz geldi. Bu otlar çok güzel gözüküyor. Burada bir saganaki peynirimiz var ve caciki var. Ama caciki biraz daha özel anlatmak gerekiyor. Evet, buranın özel cacıklarından bir tanesi caciki diye geçiyor. Özellikle bu mekanın gerçekten doğal reçeteyle yapıyorlar. Şimdi cacığın özelliği nedir aslında? Yunan cacığının özelliği. Birincisi süzme yoğurttan, gerçekten kaymak kıvamındaki süzme yoğurttan Yüksek yağ oranlı yapılması. oluyor genelde. Kesinlikle öyle. Kullanılan salatalığın rendelendikten sonra bir tülbent vasıtasıyla suyunun alınması. En önemli şey bu aslında. En büyük fark bu. Biz bunu yapmıyoruz kendimiz. Bizdekiler sulanıyor biraz da. Kesinlikle. Buradakiler sulanmamış oluyor. Bunu yaptıktan sonra da cacık aslında gerçek cacık, orijinal gerçek tarifte sarımsak oldukça yoğun. Fakat bu tarz mekanlarda ve turistik mekanlarda o gerçek yoğunluktaki sarımsağı koymuyorlar. Normalde bu tarz porsiyon olan bir cacıkta aslında gerçek orijinal tarifte 2 diş sarımsak olması lazım. Biraz hafifletilmiş hali. İsteğe bağlı olarak dereotu ya da nane eklenebiliyor. Evet. Tabii bir de olmazsa olmazdan bir tanesi sirke. Sirke. Üzüm ve elma sirkesi ama üzüm sirkesi ağırlıklı bildiğim kadarıyla. Ben böyle limon sıkıyorum ama Süper. senin için uygun değil mi? Çok iyi. Asit çok seviyorlar aslında. Yani Yunan mutfağında asit, Limon, et dahil her şeye sıkılıyor bu. Evet. Ben bunu ikiye böldüm. Arkada coşuyorlar ya. Şu Evet, anda gidip evet. oraya eğlenmek istiyorum yani. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Saganaki aslında bir pişirme yöntemi. Sağında pişirme demek. Ha. Ama bu peynir özel bir peynir. Panelleyip pişiriyor ve saganaki olarak aslında herkesin bildiği. Biraz çiğ böreğe benziyor dışındaki katmandan dolayı. İyisi gerçekten yağ bırakmayanı ve şu gördüğümüz sarılıkta olanı. Daha koyusu ya da daha açığı değil. Altın sarısı rengi aslında nasıl? O kadar iyi ki, o kadar yağını güzel bırakmış ki gerçekten bu Börek gibi değil mi? börek gibi ve bugüne kadar yediklerim arasındaki en iyilerden biri. Bak bu kadar iyi bir peynir beklemiyordum. Gerçekten çok iyi. Abi arkadaki müziklere bak ya. Bence şu anda çalan müzik bizim midemizin içinde çalan tatla çok uyuşuyor. Ne dersin? Kesinlikle abi. Peki, şimdi demin az önce konuşuyorduk ama yarım kaldı. Golden Visa almak için ne kadarlık bir yatırım yapmak lazım? Aslında geçen Ağustos'ta değişen bir sistem oldu aralığa kadar. Aslında 3 farklı sistem var. 250 bin euro olan ticariden konuta dönmüş yatırım. O şey mi? Renovasyona sokuyorlar galiba Teşekkür değil mi? ediyorum. Evet, renovasyonlu olan noktalar. 400 bin euro olan adalar, belli bir yerleşimin altında olan adalar. Aha. Ya da normal bir daire, normal bir konut, herhangi bir şekilde bir apartman dairesi almak isterseniz de 120 metrekare ve 800 bin euro Sınırı olması mı var? gerek. Hı. Minimum sınır bu şekilde. Büyük para. Türklerin %99'u şu şekilde standart olan 250 bin euro olan ticariden konuta gelen yatırımlar Ticaretten var. konuta şu mu demek? Ben biliyoruz şimdi de birazcık daha açayım diye söylüyorum. Tabii, lütfen. Yani eskiden bir iş yeriymiş, renovasyona girmiş ve yeni bir ev yapılmış. Renovasyondan sonra ev satılıyor. 250 bin euro sınırı var. O 250 Başlangıç fiyatı Evet. olarak 250 binden başlıyor. Eski bir iş yeri, eski bir devlet dairesi, eski bir ticarethane olabilir, bir dükkan olabilir, bir ofis olabilir, bir bina olabilir. Ama genellikle küçük oluyor değil mi? Onlarda 1+1 oluyor veya işte 2+1 oluyor. Aslında büyük yerler de var fakat şu anki durumda bunlar sınırlı sayıda olan satışlar ve inşaat firmaları genelde bu tarz noktalarda renovasyon yapıp size bunu tamamen sıfırlanmış, elektrik, su tesisatı dahil tamamen sıfırlanmış ve mobilyada anahtar teslim olarak veriyor. Ve bu noktada inşaat firmaları, pek çok inşaat firması var yerli yabancı. Daha fazla daire çıkartmak için metrekareleri biraz düşürüyorlar. Düşürüyor. Biz şimdi Türkiye'de 130, 140, 150, 200 metrekarelere alışığız. Evet, burada o metrekarelerde yer bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Fakat bu fiyatlar çok çok daha yukarıda Bütçeye olacak. göre değişiyor. Evet.
Peki. Golden Visa alınca bildiğim kadarıyla, bildiğimi söylüyorum. Sen, eşin, çocuğun, annen, baban yararlanabiliyor. Çocuğun da 21 yaşına kadar mı yararlanıyordu? Doğru bilgi. Bir de Yunanistan'da farklı bir durum var. 11 yaşını geçmiş çocuklara normal şartlarda Golden Visa alabiliyorsunuz. Ha. Öyle bir durumda çocuk, çocuğun anne babası, çocuğun ilerideki eşi, evleneceği ilerideki O da. eşi ve çocuğun ilerideki çocukları da bundan yararlanabiliyor. Güzel. Yunanistan'da böyle bir kanun var. Dolayısıyla bu tarz çok işlem yaptık. Daha Golden Visa'sı olan ve evli olmayan çocukların şu anda evleneceği kişinin ve çocuklarının Golden Visa'sı hazır durumda. Peki şöyle sorayım. Tabii. Golden Visa alan birisi nelerden faydalanıyor? Birincisi bildiğim kadarıyla vize almadan, yani Schengen vizesi almadan Avrupa Birliği ülkelerine dolaşabiliyor. Doğru. Serbest dolaşım var. Yurt dışı çıkış pulu almıyor artık. Sonuçta Evet. Türk vatandaşı da olsa. Oturum kartı olduğu için Oturum yurt dışı kartı. çıkışı hakkı oluyor. Öncelikle bir satış işlemi oluyor Türkiye'deki gibi. Fakat burada evrak ve prosedürler biraz uzun açıkçası. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir satış işleminden sonra belli bir sürede Blue Paper dediğimiz bir evrak çıkartıyoruz. Blue Paper'da şu aslında o kişinin Yunanistan'da yatırım yaptığını ve vizesiz ülkeye giriş çıkış yapmasına izin veren bir kağıt. Burada bilgiler ve detaylar yazıyor. Çünkü bu kişinin Golden Visa aldıktan sonra buraya gelip parmak izi vermesi gerekli olacak. Vizesi olmayan birisi ya da vizesi biten biri için oturum kartından önce beklenen bu evrak çıktığında ve Golden Visa gelene kadar bu kartla Türkiye ya da farklı bir noktada olabilir Yunanistan arasında gir çık yapabiliyor. Çok güzel. Hemen gelen sorulardan bir tanesi, ya ben bu kartla Yunanistan dışında başka ülkelere gidebilir miyim? Maalesef gidemez. Çünkü bu Yunanistan ve Türkiye arasındaki işlemler ve prosedürler için aslında Yunan hükümetinin, Yunan devletinin vermiş olduğu bir hak. Kartı, Golden Visa'yı aldıktan sonra gidebilir ama. Golden Visa kartı çıktığı anda bütün Avrupa ülkelerine istediği şekilde seyahat edebilir. Pasaport avantaj. ve oturum kartı olduktan sonra istediği noktada istediği seyahati, bütün 23 Schengen ülkesinde de istediği şekilde seyahat edebilir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinden de farklı statülerde yararlanabilir tabii. Çok güzel. Bizle iletişime geçen, sosyal medyadan, referans ya da başka noktada iletişime geçen kişilerle öncelikle biz bir WhatsApp'ta yazışıyoruz. Tamam. Sonra ben ya da ekipten birisi onları arıyor ve hikayelerini dinliyoruz. Tamam. Ne istiyor? Neden onu öğreniyoruz. Golden Visa'ya ihtiyacınız var? Evet. Aileniz kaç kişi? Çocuğunuz var mı? Çocuğun kardeşleri var mı? Evet. Hangi bölgede istiyorsunuz? Ne gibi işlemler yapmak istiyorsunuz? Genelde maalesef şöyle bir durum var tabii. Herkes bir yazdığımız olsun. Selanik, Dede Ağaç, gidelim gelelim. Aslında çok güzel bir sistem ama realiteye geldiği zaman oradaki kiralar, satın alma koşulları ve durumlar baktığınızda sonuçta bunun bir geri dönüşü olması lazım. İnsanlar yatırdığı parayı kiradan ve bir noktada almak isteyecekler. Bu noktada en mantıklı olan gerçek kira miktarını alabileceği yer tabii ki Atina şu anda. Başkent. O yüzden hikaye dinledikten sonra tam olarak ne istediğine göre o şekilde bir danışmanlık hizmeti Çok veriyoruz. güzel. Sen bir de bunun haricinde bireysel olarak da Atina'da gezmek isteyenlere bir çözüm üretiyorsun. Yani onu da sen yapmıyorsun aslında ama senin yaptığın ekip var. Aslında evet, yani bu şöyle oldu zaten. Şimdi Golden Visa servisi verdiğimiz müşteriler diyor ki ya Genco, ben ailemle 12 kişiyim. Bir VIP katamaran kiralamak istiyorum ve adaları gezmek istiyorum. Bununla ilgili bize hizmet verir misin? Biz Evet. senden destek almak istiyoruz. Ya Genco, biz senden ev aldık ama işte Atina'ya gezmedik. Bir 4 gün gelelim, sen ya da ekibinden biri bizi gezdir. Bu şekilde bir şey yapalım. Ya da Yunanistan, Atina dışında farklı yerleri gezmek isteyenler olabiliyor. Bu gelen taleplere göre aslında gelişen bir sistem oldu. Ya da bazı firmalar diyor ki ben yazın adalarda etkinlik yapmak istiyorum. Markamı tanıtmak istiyorum. Avrupa'da bir marka etkinliğinde bulunmak istiyorum. Ya da adalara ya da anakaraya gelen Türklere Türk markasıyla adalarda etkinlik yapmak istiyorum. Böyle şeyler de yaşadık. Böyle markalar da geldi. Bu Güzel. tarz hizmetler de veriyoruz. Güzel, çok güzel. Senin bir de Instagram hesabın var. Come Greece diye bir hesap. Evet, yani Onu aşağı yazalım şöyle özellikle ki rahat bulun. teşekkür ederim. Orada da aslında hem seyahatte nereye gidebileceğini, yani Yunanistan'a nereye gidebileceğini paylaşıyorsun hem de böyle bilinliklerin haricinde bilinmedik yerleri de paylaşıyorsun. Genelde şöyle oluyor. Benim eşim buralı, Yunanlı ve biz genelde yılda birkaç kez tatile gidiyoruz. Ben fotoğraf, video çekmeyi ve gittiğim yerleri insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü burada noktada hizmet verdiğimiz kişilerden şu sorular da geliyor. Ya Genco, hangi adaya gidelim? Biz ilk defa Yunan adasına gideceğiz. Nereye gidilir? Ya biz işte güzel tavernalı olan yer nereye gideriz? Ama şu sorunun cevabı yok aslında. Biz Yunan adasına gidelim, nereye gidelim? Evet. Bunun için yaklaşık 25-30 farklı kriter var. Tam olarak ne istiyor? Eğlence mi? Gezi mi? Yemek mi? Kültür mü? İlk defa mı gidecek? Çocukları var mı? Ailesi var mı? Adada Türkler olsun mu olmasın mı? Bu da bir soru tabii ki. Evet. Sezon ve dönem de çok önemli. Buna göre yerler oluyor. Ben de tamamen bir beklentim olmadan aslında kendi gittiğim yerleri ve bilgileri paylaştım. Bir hesap Come Greece. Evet. İngilizce bir site. Ama işte şurada özel bir plaj var. Buraya gidebilirsiniz. Bu plajda bu restoran var. Deneyimlediğim deneyimleri açıkçası paylaşıyorum. Çok güzel. Peki konunun başına dönersek. Şimdi Atina'ya gezdiriyorsun ama insanlar geldiği zaman burada 3 gün 4 günlük bir seyahat planladılar. Yeme içme okey. Bu videoda ve bir önceki yaptığım videoda bir şekilde güzel yerlere gitmiş olacaklar. Tamam. Nereye gezsinler ya? Şimdi
Akropolis mutlaka olmalı mı? Veya Atina'da özellikle herkes merkeze sıkışıyor. Merkezin haricinde bir yerlere araç kiralayıp gidilmesi gerekiyor mu? Bunlardan da bahsedersen güzel Tabii. olur. Aslında genelde gelen insanlar 3 gün 4 gün olacak noktada şöyle bir route çizelim. Tamam, Route şu şekilde: en üstte Kolonaki, tamam. altı Sindagma yani anayasa parlamentonun bulunduğu anayasa meydanı. Tam karşısı Ermu Caddesi. Oradan indiğiniz zaman Monastıraki, hemen yan tarafı Pisir bölgesi, bir beraber Bugün gördüğünüz gezdiğimiz bölge. yer. Monastıraki'nin altta şu anda bulunduğumuz Tisio bölgesi. Bu bir klasik aslında, klasik bir route'tur. Buna ben birazcık da hani geldim işte tarihi yerlerde göreyim derse Akropoli. Akropol'de bir arkeolojik bölüm var. Tamam. Açık olan hepimizin bildiği. Bir de müze var. Fakat müzeyi gerçekten gezeyim, detaylı şekilde hikayesini göreyim ya da bir destek alıp bunu bir profesyonel rehber aracılığıyla göreyim, izleyeyim, dinleyeyim derse bu yaklaşık 4 saat sürer. Oo, bayağı. Akropoli Müzesi'nde çok fazla eser var. Ama ben bir lokal olarak şunu söyleyebilirim. Genelde herkes bu noktaya sıkışıyor. Bu bahsettiğim ruta sıkışıyor. Ben bunu hep kendimce şöyle bir örnek veriyorum. Bir İstanbullu olarak. İstanbul'a gelen biri nereye gezeyim dediği zaman Eminönü, Beşiktaş, Karaköy, Sultanahmet demeyiz. Kadıköy, İstanbul'da evet. çok daha güzel, çok daha farklı yerler var. Beykoz'da var, Bağdat Caddesi de var, Pendik'te var, Tuzla'da var. Doğru. Bebek var. Kesinlikle öyle. Boğaz'ın her yeri çok güzel ülkemizin. Biz genellikle merkezi hep düşünüyoruz. Hep böyle eski şehrin içini düşünüyoruz ama aslında daha güzel gidilebilecek yerler Çünkü var. insanlar araba kiralamak istemiyor. Evet. Çünkü insanlar merkezde kalıyorlar ve merkezde otopark bulmak gerçekten sıkıntı. Doğru. Bu konuda haklısınız. Paralı otopark da çok az var. Ama 3-4 gün burada kaldıktan sonrasında mesela şu anda tatil otellerinin bulunduğu bölge var. Atina'da denize girilir mi diye çok soruluyor. Atina'da gerçekten güzel bir deniz var. Bulunduğumuz merkezden araçla yaklaşık yarım saat 40 dakika havalimanı tarafına, Glifada, Vula, Vlagmeni tarafına giderseniz Evet. gerçekten hem özel plajların olduğu, paralı ya da insanların ücretsiz olarak girebileceği plajlar var. Hatta şöyle söyleyeyim, havalimanında eğer şanslıysanız ve deniz tarafından iniyorsanız tam aşağıya baktığınızda o plajları görüyorsunuz. Öyle Denizin rengini gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok güzel. Adalara gitmek istediğinde yine Atina'dan gitmek daha mantıklı oluyor değil mi? Yani bilinmeyen adalara gitmek istiyorsan. Kesinlikle, yani oradan hemen bir araçla 20-25 dakikada Pire'ye gidiyorsunuz, Pire limanında. Bu noktada yakın adalar var. İşte Egina, İdra, Poros, bu noktalarda birkaç saatte gideceğiniz yerler var. Onun dışında bir 4-5 saat yaptığınız zaman Mykonos, Santorini, Milos, bunun gibi değişik adalar var. Ama bu adalar saymakla bitmiyor çünkü 200'den fazla ada var Evet. gidebileceğiniz. Yunanistan'da. Yunanistan'da ve iki taraflı olan bölgede biz aslında hep Türkiye ve Yunanistan arasındaki adaları ve klasik işte 12 adalar ve bunun çıtlatları biliyoruz. Evet. Aslında bir de Yunanistan'la İtalya tarafında olan adalar var. Ha, o tarafa doğru hiç düşünmedik. Doğru. Orada deniz daha mavi Öyle mi? ve daha yeşil. Hangi adaya gitmek lazım mesela orada? Tabii ne yapmak istediğine göre değişir Deniz ama tatili. Korfu, Evet. İtaki Adası benim favori adamdır. Aha. Orayı öneririm mesela. Yeşillikler içindedir. Yemek var ve mı güzel orada? Kesinlikle. Var mı? Tamam, o zaman bir seyahatte de oraya gideriz belki. Tamam, neden olmaz? Valla denk gelirse, yani ayarlayabilirsek çok güzel olur. Farklı bir ada göstermiş oluruz en azından. Evet, güzel, Evet, eğlenceli bir güzel şey olur. olabilir. Onun dışında tabii ki Lefkada. Lefkada aslında çoğu balayı çiftinin geldiği adalardan bir tanesi. Tamam, geçmiş olsun. Şu anda izleyenler de evlenecek varsa Lefkada listeye girdi hanımlar Lefkada'ya tarafından. nasıl gidebilirler? Atina'ya, İstanbul'dan ya da herhangi bir noktadan Atina'ya gelip direkt uçakla gidebilirler. Ya da Atina'ya gelip Atina'dan direkt havalimanından taksi alarak 4,5-5 saatte. Lefkada'nın şöyle bir özelliği var. Lefkada aslında bir köprüyle bağlı anakaraya. Açılır kapanır bir köprü var. Ve dolayısıyla araçla direkt adaya geçebiliyorsun. Çok güzel. O da güzelmiş. Bizde feribotlara, kısa mesafe feribotlu, mesela Bozcaada feribotu 4.000 liralar, 5.000 liralar. O rakamlara geldi neredeyse. Ya burada öyle, onun için bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bir ücret yok. Tabii ki otoban ücreti, birkaç köprü ücreti var ama yani şu anda atlayıp hadi 4-5 saat sonra gidelim dersek Lefkada'da olabiliyoruz. Güzel. Sen bundan almadın. Ottan alsana. Deneyelim. Şu Saganaki'yi bir götüreyim. Olur. Bu arada etimiz de pişiyor. Kuzu pirzolamız var demiştim. Onun yanında bir de güzel patatesimiz var. O da geliyor. Bu bayağı birbirine yapışmış, dur. Biraz pazıya benzer görseli Evet. ama buna limon sıkmanı öneririm. Bu cibes aslında. Bizim çok sevdiğimiz, bildiğimiz cibes ve çok da güzel, limon sıkınca üzeri böyle asitle beraber çok uyumlu oluyor bence. Ben gözlüğümü güneş geldiği için takıyorum. Tamamdır. Başlayalım, buyurun. Buyurun Genco Bey. Bailaka yani kuzu eti, pirzola. Genco, bu arada sen daha önce ne iş yapıyordun yani Türkiye'deyken? Ben buraya 2017-2018'de geldim. Onun öncesinde İstanbul'da Borusan Otomotiv'de Jaguar Land Rover satış uzmanı olarak çalıştım uzun yıllar. Sonra da farklı durumlardan ve farklı bir karar alarak yurt dışında yaşamak istedim. Ondan Evlilik sonra da de vesile oldu biraz. evet, aslında o noktada bir karar verdik ve geldik diyelim. Çok güzel. Birçok kişi eminim bu işi yapabilir miyim diye düşünüyordur ama birazcık uğraşmak, zaman harcamak ve istemek de gerekiyor değil mi? Yurt dışında yaşamak, çünkü bir anda karar verip buraya gelmek kolay olmuyor. Karar vermek Kolay. kolay.
Karar vermeyi düşünmek, bu işlemleri çok kolay ama bunu gerçekten yapma aşamasına geldiğinde pek çok kriter var ve gözüktüğü kadar kolay değil. Evet, tahmin ediyorum. Çok fazla taşınan arkadaşım var. Abim Amsterdam'a taşındı. Karar vermesi gerçekten kolay olmuyor. Hele ki Türkiye'ye alışıyorsan ve burayı seviyorsan bir şeylerden vazgeçmek kolay değil. Tabii. Yemekler de bunlardan biri. Özlediğin oluyor mu mesela yemekleri? Ya buranın en büyük avantajı şu aslında. Şimdi burası için şunu söyleyebilirim. Ne Avrupa, ne değil, ne Balkan. Hepsinin karışımı. Ve şöyle bir durum var. Yunanistan'da, Atina'da yaşıyorum fakat Atina İstanbul uçakla 550 kilometre. Evet. İstanbul Antalya yanlış bilmiyorsam 900 kilometre uçakla. Dolayısıyla çok yakınız. 1 saat, 1,5 saat gözüküyor ama uçak 50 dakikada Atladın İstanbul'a mı iniyor. direkt İstanbul'da kokoreççiye oturuyorsun. Senin de en çok sevdiğin şeylerden bir tanesi kokoreç. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'a gittiğim zaman uçaktan indikten sonra eve gitmeden önce mutlaka kokoreççiye uğrarım. Evet. Noktam da Bostancı'dadır, bilenler bilir. Evet. Oradan eve geçerim Kadıköy Güzel. tarafına. Böyle bir rutum vardır. Vallahi süpersin. Pirzola bu arada çok güzel. Birazcık içinde kemik var. Kemik parçaları var. Dikkatli yemek gerekiyor. Aslında ince kesmişler bayağı pirzolayı. Şöyle bir şey var. Burada kasaplar vesaireler Türkiye'deki kadar çok ince işçilik yapmıyorlar. Evet. Genelde etleri satırla parçalayarak Ha, o kadar. kestikleri için o yüzden kemik parçaları kalabiliyor. Dikkat etmeni öneririm. Evet. Dişleri sağlam tutmak için. Ama şöyle elle girmeyelim mi ya? Aslında doğrusu o zaten. Gir abi, elle gir. Daha lezzetli oluyor. Sesler geldi ama inşallah dişi kırmadı. Duydun mu? O Yağlı bayağı. Ama güzel. dediğim gibi sadece yerken biraz dikkat etmek lazım. Bu limonu etin yanında getirme olayı burada çok var. Yani köftede de ette de isteyen sıkıyor veya işte tavuğa da. Asidi çok seviyorlar burada değil mi? Yani bazı şeylerin üzerine limon sıkması çok fazla. Gaziantep'te de mesela etlerin üzerine çok fazla limon sıkarlar. Asidliği sağlamak için, dengeyi oturtmak için. Çok Aynı enteresan. zamanda farklı tatlar da alıyorsun. İşte Hı hı. etin tadı, yanık tadı, o kömürün is tadı, limondan gelen tat. Burada seviyorlar limonlu, ekşi et, ekşi tavuk. Bayağı lezzetli bu arada. Gerçekten güzelmiş. Bunun gibi çok yer var ama soruyorlar ya şehir içinde nerede yemek yeriz, lokal yemek yeriz. Şehir içinde gerçekten iyi bir süt kuzusu yiyeceğiniz yerlerden bir tanesi burası. İlyas'ın yeri. Evet. Akşam da gelinebilir. Ama bence gündüz de böyle farklı bir lezzet olsun diye. Akşam içerisi açık, gündüz de dışarısı bahçe tarafı. Dolayısıyla iki alternatif de var. Ama yaz kış hizmet verebilen güzel bir nokta. Sessiz sakin bir neredeyiz. Sadece tren geçiyor bazen ama keyifli bir lokasyon. Atina'da özellikle işte şurada şu bölgede şu meşhurdur gibi bir şey yok. Bunu havalimanına çok yakın olan bir yerde de yiyebilirsiniz. Havalimanının arkasında lokal yerler de var. Sahilde de yiyebilirsiniz. Glifada'da da yiyebilirsiniz. Tabii balık için mesela salaş balık nerede yenir? Benim önerebileceğim 2 tane yer var. Salaş balık ve Atina merkezde kalıyorum. Arabasız gidebileceğim, yiyebileceğim. Bir tanesi Atlantikos. Zaten genelde araştıranlar bulur. Atlantikos'a rezervasyon yok ve gittiğinizde yarım saat bazen 40 dakika beklemeye göze alarak gitmek lazım. Evet. Ama lezzet anlamında gerçekten güzel. Bir tık daha salaş, daha farklı bir mahallede, biraz daha yukarıda derseniz bir abi kardeşim Midilli ile işlettiği bir restoran var. Neresi? Uzari Lezos diye. Ha, güzel. O da Google'da aynı şekilde var. Bu ikisi çok benziyor birbirine. Uzari Lezos biraz daha Midilli tatlarına yönelik. Atlantikos bir tık daha turistik kalıyor bence. Evet. Lokal olarak benim gözlemim. Ama ikisi de şehir içinde, merkezde arabasız gidebileceğiniz salaş balık nerede yiyelim sorusuna cevap. Çok güzel. Biz bu arada yarım kilo söylemiştik eti. 2 kişi için bence yeterli bir et. Yani 1 kilo yiyip diğer lezzetlerden mahrum kalmayın. O yüzden Kesinlikle öyle. yarım kilo her zaman uygun. Ben çok beğendim. Özellikle peyniri çok beğendim. Saganaki gerçekten çok iyiydi. Cacık çok iyiydi. Bu da çok tazeydi. Çok güzeldi. Yani kötü bir şey yemedik burada. Evet, hesabımız geldi. Toplam 35 euro. Yani yarım kilo et, cacık, peynir ve bu şekilde bir Horta. Aynen. Cacık 4,5. Zaten öncesinde gelenlerin hepsi 4,5. Bir tek et tabağımız 20 euro. Yarım kilo et var. Evet. 1,5 da suyumuz var. Toplamda 35 euro. Bence çok lezzetli ve fiyat olarak da uygun değil mi? Yani bu özellikle peynir birçok yerde daha pahalı. Evet, şöyle söyleyeyim, mesela cacıktan örnek vereyim. Cacığı eğer gittiğiniz herhangi bir yerde şu anki durumda 2025'teyiz. Herhangi bir noktada 4,5 5, 3,5 ile 5 euro arasıysa burası tamamen lokal bir yerdir. Öyle mi? Evet. 5'in üstüyse 5,5, 6, 7. Bu biraz turistik bir yerdir. 7'nin üstü var mı? Var. 7-8 bulursanız kaçın. O mekanda yemeyin yani. Onlar turistik oluyor. Tam turistik oluyor. Değil mi? Evet. Hoş geldiniz oluyor. Hoş geldin abi. Merhaba abi. Evet, aynen öyle oluyor. Şöyle geç abi yengeyle beraber. Alıyorlar sonra. Teşekkür edip aynen diğer kapıdan çıkın derim. Peki. 8-9 euroluk bir yerde. Biz şimdi merkezden ne tarafa doğru gidiyoruz? Deniz tarafı. Merkezden evet Palyofaliro bölgesine gideceğiz. Tamam. Deniz kıyısında Edem diye bir mekan. Yunanlıların da sahilde yürüyüş yaptığı ya da hafta sonu işte sinitaburelerle beraber Oh. kumların üstünde deniz kıyısında güzel balık ve deniz ürünleri yenebilecek güzel bir nokta. O zaman orada görüşürüz. Görüşürüz.
Bu arada patatesi getirmediler, o yüzden hesaptan düştük. Onu da söyledik ama Şöyle bir durum. Garson çok özür diledi. Ben de tekrar kontrol ettim. Patatesi yazmamışlar. yazmamış mı? Evet, bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Burası Yunanistan. Hatta Yunanlıların bu konuyla ilgili meşhur bir lafı var. Eladayne. Yunanistan burası. Bazen bu tarz şeyler unutulabiliyor. Bizde de aynı şeyler oluyor. Burası Türkiye diyoruz yani genellikle. Ama zaten benziyoruz birbirimize sonuçta. Bir şeyler unutulabiliyor. Doğru söylüyorsun. Yazmazsan unutulur. Evet. Söz uçucu, yazı kalıcıdır. Benim Doğru bir laf. eski bir hocamın söylediği sözdür bu. O yüzden biz de imzamızı YouTube'a atıyoruz. Şimdi şehir içine gidip aracımızı alacağız. Onun için de bir metroya binelim dedik. Bir toplu taşıma görmek istediğini Aynen. söylediğin için Toplu taşıma görelim dedik. evet, bir Güzel toplu olur. taşıma görelim metromuzu. Ne kadardı? 1,5 euro civarıydı galiba. 1.25. 1,25. 90 dakika geçerli. 90 dakika bu arada sınırsız geçerli. Yani bir yere gittiniz, 10 dakika işiniz var. Aynı metro ile başka bir yere geçeceksiniz. Tekrar basabiliyorsunuz. Güzel. 90 dakika geçerli bir bilet. 1.25 normalde bilet ama 3-4 gün gelenler için benim önerim havalimanından çıktıklarında 3-4 günlük bir fast bilet almaları. Bunu havalimanı, metro ya da otobüste eklerlerse en Yine sınırsız ekonomik mı? bir şekilde olur. Sınırsız olacak. Güzel. Genco'nun arabasıyla beraber şimdi son durağa gidiyoruz. Ama siz buraya geldiğiniz zaman taksi tutmanız ya da Uber'le gelebilirsiniz değil mi? Ya da araba kiralama. Araba kiralama. Ama genellikle Uber veya taksi iş görüyor. Bir de Uber çağırsan bile normal taksi geliyor. Doğru mu? Doğru. Burada Uber'de ya da Beat Now diye bir aplikasyon var. Hepsinde gene taksi geliyor. Ama tabii ki yolda taksi çevirmekten daha güvenli. Çünkü gideceğiniz yol, mesafe, tutan tutar, kredi kartı ödemesi her şeyi yapabiliyorsunuz. Şu anda Palio Flora bölgesindeyiz. Tam olarak sahile yakınız aslında. Burası eski İstanbulluların oturduğu bir mahalle diyebiliriz. Bu sokaklarda çok fazla Türkçe duyabilirsiniz. Türk restoranları var. Sweet Melek diye eski restoranlardan bir tanesi var. Şu an onu geçtik. Tatlı melek. Onun dışında Fıstıki diye bir yer. Başka birkaç bakkal, market, bu tarz noktalar, alternatif yerler var burada. Güzel. Dolayısıyla çok bizden bir mahalle olduğunu söyleyebilirim ve hemen denize 100 metre tramvayla gelinebilir. Güzel, keyifli bir mahalledir. Tamamen lokal bir mahalledir. İstanbul'dan gelenler o zaman burada genellikle değil mi? Evet. Aile olarak burayı seçmişler. İstanbullular derken İstanbul Rumlar, Ermeniler, şimdi son zamanda İstanbul'dan gelen Türkler, Golden Vize alan müşterilerimiz, onların aslında seçtiği lokasyonlardan bir tanesi. Biraz İzmir'i andırıyor. Şu görsel aslında tam sahile indiğiniz anda Göstereyim mi? İzmirlilerin aynısı dediği, gerçi ya burası İzmir'e benziyor denilen bölge. Tramvay, palmiyeler Evet. ve yol. Çok güzel gözüküyor. Çok tanıdık gelen bir yol diye düşünüyorum. Evet, nereye geldik şimdi? Edem sahilindeyiz aslında. Palio Flora diye de söyledik ama Edem diye de geçiyor burası. Restoran ismi de Edem, semtin ismi de Edem. Çok güzelmiş bu arada. Yani bizim Suadiye gibi bir yer. Sokakları gezdirdin bize. Evet, benziyor gerçekten. Yunanistan'daki böyle en şık yerlerden birindeymişiz hissiyatı var. Aslında burası biraz turistik, birazcık lokal. Fakat güzel deniz ürünleri var. Sinita buralar ve denizin üstündeyiz. Hatta denize denize girenler var şu Evet, anda. Denize giriyorlar. Canım çekmedi değil. Yalan yok yani. Tam böyle akşam güneşi. Bu arada güneş de arkamızda. Şöyle gösterelim. Çok güzel gözüküyor. Evet Genco. Muazzam bir yere getirmişsin vallahi. Teşekkür ederim. Normal Rica şartlarda ederim. kendim bakıyor olsam herhalde burayı bulamazdım. Kolay kolay da hani birisi tavsiye etmese gelmezdim diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla burada hayat birazcık daha rahat, birazcık daha böyle sakin geçiyor. Çok fazla Türk yaşıyor herhalde değil mi burada? Evet, biraz daha yaz gibi diyeyim, böyle insanın şu an deniz mevsimi de var ama sahile doğru indikçe aslında yani şehir merkezi çok güzel. Fakat birazcık kalabalık ve biraz daha turistik. Sahile doğru indiğiniz sürece araba, metro ya da taksiyle daha farklı yerler. Buradan diğer tarafı da havalimanının oraya kadar bile gittiğimiz zaman aslında 1 saat, 1,5 saat daha gitsek sahilde bu tarz yerler çok fazla var. O yüzden benim tavsiyem ya Atina, işte Monastraki,
Sintakma vesaire çok güzel ama orada takılı kalmasın insanlar. Sahile de gitsinler. Evet. Diğer taraflara da gitsinler. Buradan da Airbnb evleri tutabiliyorlar aslında. Oteller de var galiba. Bu bölgede Paleo Flora bölgesinde çok fazla Airbnb var aslında. Evet. Sahil Yani- tarafında çok rahat bulabilirler. Şöyle uzun süreli kiralama yapmak isteyenler de herhalde gelebiliyor değil mi? Yani böyle 1 ay, 2 ay oturup veya daha fazla yapmak isteyenler. O şekilde ya da expat olup gelip çalışanlar var, yöneticiler vesaire bu noktada. Onların da genelde seçtiği bölge bu bölge oluyor. Ha, Bu Türkiye'den gelen birisi de olabilir, Fransa'dan, İngiltere'den ya da herhangi bir Avrupa ülkesinden gelen bir yönetici de olabilir. Bu tarz çalışan insanların da genelde seçtiği bölge bu bölge, Paleo Flora. Güzel. Patlıcan geldi galiba. Evet, patlıcan ezmesi, melenzano salata. Şu anda aslında bu restoranın özelliği şu, böyle 7, 7.30, 8 bu saatler tam güneş batımı. Evet. Dolayısıyla bu saatler en yoğun olduğu saatler. Şu an en güzel saati güneş. Hakikaten yakıyor. Muhtemelen Türkiye'ye döndüğümde muhtemelen bu taraf kırmızı olacak, bu taraf beyaz olacak. Bir sonraki videoda onu fark ederler. Fark ederler aynen. Kırmızı beyaz olacağız. Yandım birazcık. Evet Genco, nereden başlıyoruz? Nasıl istersen. Peynirden başlayalım o zaman. Alışkanlık Tamam. oldu. Saganaki. Biraz önce denemiştik başka bir yerde. Evet. Bir de bunu deneyelim. Kıyaslama yapmış oluruz. Ben o zaman sana servis yapayım mı? Çok sevinirim. Gene asidimizi koyduk. Yine aynı şekilde çıtır ses, altın sarı renk. Bunlar kriterler. Hemen sevgili eşime de servis ediyorum ki acıktı kendisi bugün. Bizi beklerken çok bir şey yemedi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir yandan da diğerlerinden almaya başlayalım bence. Tamam. Mesela burada sarımsaklı güzel bir patlıcan ezmemiz bir var. alalım. Ben Yunanistan'daki patlıcanları seviyorum. Neden biliyor musun? İyi zeytinyağı kullanıyorlar bunlarda. Teşekkür ederim. Özellikle sarımsak çok fazla kullanılıyor değil mi mezelerde? Hemen hemen çoğu mezede yakalayabiliriz. Patlıcanlarda, yoğurtlarda, Cacikide. soslu mezelerde, tabii ki cacikide. Yoğurtlu meze mesela bizim kültürümüzde çok fazla yoktu eskiden ama yani aslında var birkaç tane mezemiz var ama çok fazla bu ara çok fazla Türkiye'deki meyhanelerde falan sadece meze kültürü doğmaya başladı. Doğru. 15 çeşit yoğurtlu meze. Yani buna pancar da koyuyor, pancarlı yoğurt oluyor. Semizotu koyuyor, semizotu yoğurtlu semizotu oluyor. Atom Yani oluyor. atom oluyor. Evde hazırladığımız mezeleri aslında meyhane ortamında çok yüksek paralara satıyorlar. Burada öyle değil. Burada hep belli bir standardı var. Belli bir standart mezeler var. Bir de tabii ki şu an Atina'dayız. Ama atıyorum işte Girit yemeği yemek istersen bir Girit lokantasına gittiğin zaman We have five small fish and five that is funny. oy den yapma. Latos. Ama güzelmiş bak o balık. Ne balığı o? Sardalya mı? Evet, Kızartma değil mi? Sardalya. Söylesek mi ya? Vaktimiz var mı? Var. Gelir mi hemen? Söyleyeyim, ballı bir şey de Aa, istiyor musun? O ballı börekten söyle abi. Aynen. Can we order as well? It was nice. The melime pozolene. Feta merlin. Feta melike sardalaka. Ya gavrosmuş. Kavrusu boş White ver. bait. Direkt Güzel görünüyor. o zaman hadi söyle tamam. Okey. Sarımsağı çok kullanırlar yani değil mi? Zeytinyağı ile beraber özellikle. Evet, hemen hemen bütün mezelerde, yoğurtlu mezelerde ve diğer mezelerde sarımsak çok kullanılıyor. Şu anda aslında şöyle söyleyeyim, deniz kıyısındayız. Atina'da standart bir balık restoranı diyebileceğimiz noktadayız. Bunun dışında farklı restoranlar da var mesela. Hiç deneyimlemediğimiz ama Girit restoranı. Girit'te mesela oğlak ve pilav Ha. ya da bunun gibi farklı restoranlarda farklı tatlar olabiliyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın her bölgesinde kendine ait farklı haslar, tatlar olabiliyor. Atinalı aslında bir Girit mutfağındaki bir yemeği bilmeyebilir. Doğru. Orada da farklı lokal tatlar, lokal mezeler, lokal lezzetler bulunuyor aslında. Burada genel bir tuz az kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hatta hiç kullanmıyorlar. Tuzu senin atmanı sağlıyorlar. Özellikle az tuz koyuyorlar ki bu noktada nasıl tuz kullandığını bilmedikleri için daha sonrasında problem olmasın diye yemekler minimum tuz miktarıyla geliyor. Kalamar. Kalamar güzel. Alttakiler biraz yağ biriktirmiş ama üsttekiler güzel. Ama çok güzel kızartmışlar. Bunu elle yiyelim derim. Çıtır çıtır. Kabak kızartma. Prolakiterkia tiganita. Güzel. Bu genel olarak diğer yediklerimden daha kalın. İçindeki yeşilliği biraz daha hissediyorsun. Daha ıslak bırakmışlar. Ama bir tık yağ çekmiş sanki ya. Biraz beklediğinden olabilir. Olabilir. Bir de Bir de bence diğerlerini yoğurtlu yemiş olabilirsin. doğru. Aynen. Bunu da yoğurtlu yersin eğer. Ama kabak lezzetli. Kabak çok lezzetli. Bence peynir biraz tuzlu diğerine göre. Sen ne diyeceksin Tekrar ona? söylemek için bir daha deneyeyim dedim. Evet. Bir tık tuzlu. Çok yakın Evet. ama bir önceki yerdeki Bir önceki yer çok iyiydi. Yani o meyhanede çok iyiydi. orası tamamen %100 lokal. Evet, burası da lokal ama yabancıların da birlikte yerliyim. Bak bu aradan birisi. Bu ballı böreği birçok yerde yapıyorlar. Şimdi yan masaya gittiği için gördük. Sipariş ettik. Feta ve meli. Evet. Ballı feta. Üstünde de çörek otu var. Çörek otu. Aynen. Türkiye'de de yapıyorlar ama onun biraz daha böyle değişiğini yapıyorlar. Biraz daha farklı restoranlarda gördüm mesela. 3-4 tane restoran yapıyor. Ama feta ile yapılanı daha güzel bence. Çünkü feta peyniri tuzsuz ve birazcık da böyle ne eriyor ne erimiyor. Ortada bir peynir ya. Yağ oranı çok iyi.
Onu aslında bir ezine peyniriyle çok güzel yapabilirler. Doğru. Türkiye'de yapanlar da var. Yufka böreği diyorlar. Genellikle evde annelerimiz yapar ya. Aynı o tarzda ama tek bal dökmek bizim aklımıza gelmiyor. Evet, burada dedim ya hani tatlı, börek, peynirli, bal, Evet. bu tarz şeyler çok fazla kullanılıyor Yunan Tatlı mutfağında. tuzlu karıştırılıyor çok fazla. Kesinlikle. Mesela evde yapılan kıymalarda, köftelerde vesairede tarçın kullanılır. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de biz tarçın koymayız kıymaya. Genellikle Ermeniler kullanabiliyor. Böyle midyelere veya etlere, köftelere tarçın birazcık daha böyle mayhoş tat veriyor ya. Aromatik. O aromatik tat aynen. Ondan dolayı genellikle Rumlar kullanıyor, Ermeniler kullanıyor. O yüzden buranın da tabii ki kültüründe olan bir şey. Doğru söylüyorsun. Midyeler çok güzel burada bence. Midyeler güzel. Denizci pilavı falan yapıyorlar mesela. Onlar çok güzel oluyor. Ben şahsen hani klasik midyeye bayılırım. Ayrı bir noktadadır. Ama buradaki midyeler de güzel. Suyuyla pişer. Geldiğinde zaten o midyeyi yerken aslında suyunu bırakmaların nedeni o suyuyla beraber yemen ki o tadı gerçekten Evet. baskın aromayı alasın diye. Biz Yunanistan'la ilgili eşimle beraber çekmiş olduğum bir video vardı. Orada en son Barbunake'ye gitmiştik. Barbunake de çok güzel bir restoran. Orada midye yemiştik. Ben çok aşırı beğenmedim. Neden diyeceksin? Alexandropoli'de yediğim biraz daha böyle limon soslu, limonu bol, zeytinyağı bol bir sostu. O benim daha hoşuma gitmişti. Bu alışık olmakla ilgili bir şey bence. Kendi deniz suyuyla pişmesini seviyorsan evet mutlu eder. Ben biraz daha zeytinyağı limoncuyum. Sen, evet aynen onu söyleyecektim. Sen de. Alışmakla ilgili. Ben de limoncuyum. Evet. Ama dediğin gibi alışmakla alakalı. Peki normalde İstanbul'da otururken nerede yaşıyordun? Kadıköy Göztepe. Doğma Ha. büyüme Kadıköy Göztepe'liyim. Çok güzel. O bölgede tabii yetişmiş bir insan için burası birazcık yabancılık çekmeyeceği bir yer. Değil mi? Çok benziyor. Aslında şöyle, genelde şunu söylerler işte Yunanistan'ı nasıl tanımlarsın? Ben ve benim gibi burada yaşayan arkadaşlarım 80-90'ların Türkiye'si dersek genel anlamıyla tabii ki bunun artı eksileri de var. 80-90'ların Türkiye'si diyebiliriz. Kadıköy'e benzetiyorum ben ara sokakları. Kolanaki'yi mesela Kadıköy'e çok benzetiyorum. 90'lar Kolonaki- Kadıköy. Evet, ya da Abdi İpekçi Bulvarı'nın olduğu Evet. bir yokuş, orada bir göbek vardır. Doğru. O göbeğe de çok benzer aslında Evet. orası. Sabah seninle bir müzeye gitmiştik. Orası Doğru. hatta şey gibi böyle Hababam sınıfından bir sahne gibi yani sanki çocuklar Adile Naşit koşacakmış gibi. Bu bizim mi? Evet, Bunu Evet. mi söyledik? ben söyledim. Oo. Sürpriz bir yemek olsun. Bu arada ne kadar Hatta- hızlı geldi yemekler ya. Evet abi, o konuda gerçekten güzel. 3 tane tabağımız geldi. Bir ballı böreğimiz, bir kızartma hamsimiz geldi. Evet. Bir de saganakili ve domates soslu bir karidesimiz var. Taze karides. Evet. Tabii ki denizin hemen yanındayız. Deniz ülkesi olmak bunu gerektiriyor. Peki nereden başlayalım? Börekten başlayalım mı? Börek aynen tatlı olacak ama umarım ses gelir. Feta peynir içinde. Vallahi Genco o kadar keyifli ki şu anda ortam. Hakikaten bayıldım. Ben soğutmadan, ben bunu yiyeceğim ama soğutmadan şunun tadına bakmak istiyorum ya. Çok güzel duruyor. Oo, Çıtır çıtır. Çerez gibi bu kılçıksız. Löp löp götür mü derler. aynen öyle. Bu da yedi olur. Kuyruğunu da yiyorum. Artı ben şeyi de içindeki kılçıklarını da sallamıyorum. Yani hamsi de yeniliyor diye biliyorum. Genellikle öyle yiyorum yani ben. Peynir tadı var, bal tadı var. Arkasından çörek otu ve bir de susam karışarak geliyor. 4 tat. Aynen öyle. Bu arada çok güzel pişirmişler. Yani böyle ne fazla ne az. Şu kıtırlarını balla beraber alıyorum. En değerli yeri o aslında. Of. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Mesela bu yan masada şimdi başkaları var. Yemek yiyorlar. Beraber birbirine uzatıyorlar. Çok güzel. Bak orada da bir makarna yiyor. Gördüm. Çok iyi. Yani ortam çok iyi ve çok romantik bir ortam. Farkında mısın? Tabii burada anti parantez, eğer çift olarak geliyorsanız ve havada gerçekten güzelse, yağmur yağan bir hava değilse vesaire, kış değilse mutlaka buraya gelinmesini öneriyorum. Peki- Yine aynı şeyi tekrarlayayım. Merkeze tıkılı kalmayın. Evet. Peki Atina'ya gelmek için en güzel zamanlar hangi mevsimde? Tabii ki bahar ayları, sonbahar ama mesela kışın da gelmek güzel bence. Atina'da yaz kış farklı sezonlarda farklı turizm için insanlar geliyor. İşte Evet. kuzeyden gelenler, Türkiye'den gelenler, Avrupa'dan gelenler. Şöyle söyleyeyim, Yunanların tatil yaptığı tarih aslında 1 Ağustos'la 20 Ağustos arasıdır. 1 Ağustos'la 20 Ağustos arası geldiğinizde hemen hemen Ben çoğu- geldim. Ben geldim ve bomboştu şehir. Çoğu dükkanlar kapalıdır. Evet. Restoranlar Google'da açık gözükür ama gittiğinizde kapalıdır. Kapıda böyle bir yazı yazar Yunanca ve der ki tatildeyim. Aha. O tarz bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla Ağustos hem de sıcaktır. Ağustos için ben adaları ve aşağıdaki lokasyonlar, işte daha çok güney bölgesini öneririm. Aha. Ama onun dışında eğer denizde istiyorsanız Mayıs, Haziran hem denize girebileceğiniz, özellikle Mayıs'ta güzel bir sezon. Ya da aslında diğer sezon olarak da deniz değil de ben biraz şehri gezeyim, biraz gurme lezzetleri
tadayım derseniz doğru zaman aslında şu zaman. Peki Genco, Türkiye'de en çok özlediğin yemek ne oluyor genellikle? En çok ulaşamadığın şey ne oluyor burada? Aslında hemen hemen bütün tatları burada buluyoruz. Fakat tabii ki belli başta olmaz tatlar var. Benim de hem gençliğim, çocukluğumda yaşadığım, İstanbul'da ya da Türkiye'de yediğim ve her gittiğimde mutlaka sipariş verdiğim. Birincisi midye. Tabii ki İzmir usulü midye, o tat, o lezzet unutulmaz Sıcak bir lezzet veriyorlar benim ona bir de, için. değil mi? Kesinlikle onu Öf. mutlaka gittiğimde yerim. İkincisi tabii ki benim olmazsa olmazım kokoreç. Burada da kokoreç var. Türkiye'deki gibi ama burada tabii ki ciğerli bir kokoreç. Ve içindeki o işte köz ve diğer detaylar yok. O yüzden o İzmir kokoreçini kimyonlu, iri kıyım, çeyrek, yarım. Of. O benim için bambaşka bir nokta. Bence de kokoreçin de birçok yerde var ama bence Türkiye'de yapılana çok alışık olduğumuz için bizim sevdiğimiz usul o aslında. Kesinlikle öyle. Biraz da böyle iri kıyım bırakmak gerekiyor ki et tadı alalım. O ince İstanbul usulü doğramaları falan ben sevmiyorum. Evet, ben de İstanbul olarak İzmir'i seviyorum. Çünkü o kokoreçin tadını işte domates, biber vesaire gibi şeylerle sulandırmak, değiştirmek değil. Tam kokoreçin tadını almak. O İzmir usulündeki o tat. Ekmeğin üzerine çekecek böyle, değil mi? Kesinlikle. Sana özel kokoreç rehberi yapacağım. İzlersin, uçak bileti arasın, gelirsin beraber yeriz. Gelirim. Tamam mı? Söz. Anlaştık. Karidesi çok beğendim bu arada, taze. Masadaki her şey çok güzel, çok özenli. Tabaklar çok güzel, tertemiz. Küçük, tam samimi porsiyonlar bence. Doyurucu bu arada. Hani küçükten kastım böyle şaşalı tabaklar yok. Tabaklar küçük ama porsiyonlar büyük. Evet. Burada hani söyleyebileceğim bazılarında bir iki tanesinde ben yağlı gördüm. O da beklettiğimizden kaynaklı. Yağ birikmişti ama bence güzel kızartma var. Geneli çok iyi. Şimdi Patates donuk bir tek. ben de aynı şekilde sonuçta güzel şeyler dışında hani belki düzeltilebilecek şeyler de var. Bence kabağa yanına bir yoğurt koymaları biraz daha rahatlatabilir. İkincisi de evet, Yunanistan'da normalde %90 elden kesim ve taze patates gelir. Fakat burada bence bu yoğunluktan dolayı yetiştiremediklerini düşünüyorum. Bence de. O yüzden hazır patates geliyor. Bunları belki değiştirebilirler ileride. Bu arada kabak bekledikçe güzelleşiyor. Ben lezzeti çok iyi. Kabağın cinsi çok iyi, lezzeti çok iyi. Evet, kesinlikle. Ve tam kıvamında kızartmışlar. Keza balık da öyle bak. Bak, şu anda gerçekten daha iyi. Belki tadı oturdu bilmiyorum ama. Vallahi çok keyif aldım. Gerçekten Atina'da hani hiç hayalimde olmayan bir sofra kurmuş olduk. Çok teşekkür ederim Genco. Çok mutlu oldum beğendiğine. Bugün şehrini Afiyet gezdir. Atina için gerçekten olabilecek en güzel restoranlara, en güzel yerlere gezdirdin bana. O yüzden gerçekten sana ayrıca tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi ben burada lokal yaşıyorum. Hani bu benim seçtiğim tercihler. Bunun doğru ya da yanlış yok. Alternatifler de olabilir ama ben devamlı geldiğim, eşimle birlikte deneyimlediğim yerleri gezdirmek istedim. Zaten bu işin, yani bu konseptin güzelliği şu. Senin istediğin, senin hayatında gittiğin yerlere gitmek istiyorum ben de ve bunu yansıtmak istiyorum. Sen kimsini anlatmak istiyorum. Benim için önemli olan, hatta izleyiciler için de önemli olan bu. Çünkü sıradan bir insanla çekim yapmadığımı görüyorsunuz. Yani aynı zamanda Teşekkür Bursa ederim. Rehberi'nde de öyleydi. Gerçekten aranızda o kadar iyi ve uzun zamandır beni takip eden insanlar var ki onlarla beraber hem anımız olsun hem de sizler ne yapıyorsunuz onu da göstermek istiyorum birazcık da. O yüzden davet ederseniz Türkiye'ye değil sadece dünyanın her yerinden, gördüğünüz gibi yurt dışı rehberlere de başladık. Tabii her zaman. Yorumlarda davet gönderirseniz çok mutlu olurum. Orada da sizin şehrinize neden gelip beraber çekmeyelim. Peki o zaman tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Son bir şey ederim. söylemek istiyor musun, herhangi bir şey? Herkesi bekliyoruz Atina'ya. Herkese Atina'ya. Tabii ki. Evet. Ve Golden Visa ile ilgili özellikle soracağınız bir şey olursa da mutlaka Genco'ya ulaşabilirsiniz. Seve seve yardımcı Instagram olurum. hesaplarımız burada. Genco'nunki de orada. Mutlaka iletişim halinde kalabilirsiniz. Adisyonumuz geldi ama tabii ki yine Yunanca yazdığı için yardım alacağım. Yardımcı olayım. Evet. Patates kızartması 4,5 euro. Kabak 6,5. Patlıcan 6,5. Ekmek ve kuvvere 3 euro yazmışlar. Saganaki peynirine 6,5. Evet, tatlı olana. Kalamar 13 euro. 1 litre su 2 euro. Karides, tavada olan karidese 19 yazmışlar. 19 Saganaki ile ama o. yazmışlar. Saganaki içinde. Kolamız Kola var, 3,5 3,5 euro. Evet. Biramız Biramız var. Onun dışında hamsimiz, gavros var ve bir de feta Evet, peyniri hamsi 7 euro. 10. 10 ve feta da 7. Evet, bence gayet güzel. Toplamda 86. 3 kişi yemek yedik. Bu şöyle söyleyeyim, aslında 3 kişi için çok fazla bile. Fazla. Bence 4 belki 5 kişilik bir masa şu anda. O kişiye göre değişir. Bizi benim gibi gelirse hep söylüyorum. Benim gibi adam olursa 2 tane bitirir masayı. Ama bence buraya aç gelmek lazım. Bir dahaki sefere geldiğimde mutlaka aç gelip tadını çıkartmak istiyorum. Şimdi tabii ki bu kadar fazla şeyi bir anda yemek bugünkü tempoya göre biraz fazla oldu. Evet, bugünkü tempoya göre bir hayli fazla oldu. Düşün bak, şimdi sabah kruvasanla başlamıştık. Sanki dünmüş gibi değil mi? Ben de öyle oluyor genellikle. İlk durak her zaman sanki dün çekmişiz gibi oluyor. Ama gün boyu çok güzel yerleri gösterdin. Çok güzel lezzetler denedik beraber. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir gündü. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani işin mutfağını gördüm. Gerçekten hani öyle yarım saat, bir saatlik video bile olsa
sabahtan akşama kadar olan bir emek var. Evet. O yüzden de kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, teşekkür Hem ederim. yemek yeme hem detay vesaire, gerçekten çok detay varmış. Yemek yemek benim işim. O yüzden ben severek yapıyorum onu ama çekim yapmak birazcık yoruyor. Gerçekten yalan Evet. yok. Ama seninle tanıştığım için ve seninle beraber video çektiğim için çok mutluyum. Ben de çok O yüzden mutluyum, tekrardan teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ben de. Yine güzel bir videoyla karşınızdaydım. Şehrini gezdir Atina'da. Çok güzel lezzetleri tattık sizler için. Videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve tabii ki yorumlarınızda desteklerseniz, yeni tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Kendi şehrinizden beni davet etmek için de mutlaka yorumlarda sizlerden davet bekliyorum. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Selin de hoşçakal diyor. Trendyol Go by Uber Eats sundu.